zaman dediğim gibi araba tamire gittikçe hurdaya dönüyor. Bakın LPG vanalarını kontrol eden röle takılır. Şu röleye 30 numaralı bacağına artı vermeniz gerek. Şu kablomuzu artıya vermiş. Fakat direkt vermiş. Bu da şasenin her yerine değiyor. Şu mavi kablomuz şuradan şöyle 30 numaralı bacağına geliyor. Şasenin her yerine değiyor. Bayağı da eski bir kablo. Zamanla yıpranıp şaseye değecek ve arabanız yanacak. Haberlerde görmüşsünüzdür. Araç durduğu yerde cayır cayır yandı. İşte bu şekilde iş bilmez tamirciler yüzünden arabanız yanar. Bakın şuraya far rölesine de artı gelmesi gerek. Ben onu da direkt çekmişti. Ve kablonun kılıfı her yerinden kırılmıştı. Şaseye değecekti neredeyse. Ben onu sigorta taktım. Bakın sigorta takacaksanız artıdan fazla uzun olmayacak. Çünkü bu kablo da şaseye temas ederse arabanızın yanma ihtimali çok yüksek. Önemli olan artıya giden kablonun şasesinin kesilmesi. Yani bu kablo olur da şaseye temas ederse şu sigorta atacak. Şimdi bu kabloyu fazla bir şey yapmadan bakın şurada artımız var. Şu sigorta şu rölenin artısına geliyor. Sadece bunu buraya takacağım ve rölemize de artı vermiş olacağız. Güvenli bir şekilde vermiş olacağız. Böylece bu kablonun izolesi şuralardan bir yerden sıyrılıp şaseye değdiği zaman bu sigortamız atacak. Farlar uzun devrede 12 amper çeker en fazla. Şu röleden de zaten 1 amper 1,5 amper geçiyor. Şunlar 500 miliamper çeker. LPG vanaları. Şu da zaten benzin. Benzini aldığımızda 500 ila 800 miliamper çekiyor. Bunları bilmeniz gerekiyor. Yoksa kafadan iş yaparsanız bakın buraya da çok gereksiz kalın kablo kullanmış. Ama ben bunu bırakacağım artık. Yapacak bir şey yok. Uğraşmaya değmez. Kablo güzel. Kaliteli bir kablo ama 1,5 amper çeken bir yer için şu kadar kalın bir kablo gereksiz. Yani 6 milimetre kare bu kablo neredeyse. 4 milim gelir. Yani bu röle için çok fazla olmuş. Ama gene de bırakalım bu şekilde. Şuradan sadece artı vereceğim. Ve işimiz tamam olacak. Evet. Mavi kablomuzu da rölenin artısına bağladık. Dediğim gibi şuradan sigorta çektik. Buradaki gaz rölesi 1,5 amper en fazla çekiyor veya 2 amper. Farların uzunları da en fazla 12 amper çekiyor. Bu da 14 amper yapar. Buraya ben 20 amperlik bir sigorta koydum. Yeterli olur. Şöyle uzunları açıp şurayı dokunursunuz bu şekilde. Eğer çok yüksek ısınma yoksa bir sorun teşkil etmez. İsterseniz 25 amper takın. Gene bir sorun olmaz. Bu şekilde işimiz daha sağlam oldu. Şimdi bu kablo herhangi bir nedenden dolayı bakın şuradan geçiyor. Herhangi bir sebepten dolayı şaseye değerse şöyle gördüğünüz gibi hep şaseye değiyor. Yani kılıfı eninde sonunda çatlayıp şaseye değecek ve araba durduğu yerde yanacak. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Elektrik tesisatı çok önemli. Artıdan aldığınız tüm kabloları sigortaya bağlamanız gerekiyor. Şu şekilde artıdan gelen kablo da çok uzun olmayacak. Çünkü bu şaseye değerse dediğim gibi tekrar yangın çıkar. Önemli olan sigortadan sonraki kablonun şaseye değmesi. Herhangi bir şekilde bu şaseye değerse sigortamız buradan atacak. Bir de çalıştıralım bakayım çalışacak mı? Motor soğuk. Şöyle doğaçlama olsun. Gördüğünüz gibi motor soğuk olmasına rağmen benim araba tek marşta çalışıyor. Çok sağlıklı durumda. Neden? Çünkü ben şaseyi de temizlemiştim. Şase kablolarını güzelce bir yenileyip pabuç taktım. Kabloyu güzelce zımparaladım. Gördüğünüz gibi çok sağlıklı çalışıyor. Arabaya bakarsanız araba eskimez arkadaşlar. O yüzden arabanıza bakın. Özellikle elektrik konusunda çok dikkatli olun. Yoksa arabanız yanar. Tofaş'ta zaten artık en genci 2001 model.
Artık siz hesaplayın, araca bakmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi yaptığımız işlemde bir sorun yok. Araç çalıştı. Hatta biraz da test edelim. Şöyle ciklemizi çekiyoruz. Çok devirli çalışmasın. Farımızı açıyoruz ve şuradan uzunları açıyorum. Şimdi uzunları açıp bakalım bir ısınma olacak mı? Çok da parlıyor. Rüzgar da var. Bak şöyle tutuyorum. Hiçbir ısınma yok. Şöyle röleye bakıyorum da içinde bir ledi var. Bakın ledi görebiliyorsunuz. Yeşil led de yanıyor. Yani sağlıklı. Cırtımızı da çektik. Şu yukarıda kalırsa elinizi kesebilir. Şurayla uğraşayım derken şöyle elinizi vallahi bıçak gibi keser. Buna dikkat edin. Bu şekilde arkadaşlar, gayet temiz bir iş oldu. Kablomuza artıyı sigorta üzerinden verdik. Şu an kafamız rahat biçimde. Rahat rahat uyuyabiliriz. Yani gerçekten beni çok rahatsız ediyordu bu durum. Bunu olduğu gibi çekmişler. Yangın çıkacak arabada. Hiç kimse sorumlusu olmayacak. Yani tamirciler pek işten anlamıyor. Hele elektrik tamircilerinin Alexander Volta'yı, işte Andre de Ampere'i tanıdığını hiç duymadım yani. Çünkü elektriğin temel konusu. Voltaj, akım, direnç. George Simon Ohm kimdir? Bunları hiç tanımazlar. Çırağa işi verir. Bakın çırak buraya akü kablosu kadar kalın kablo kullanmış. Çok gereksiz. Yani burası 1 amper çekiyor. 1,5 amper çekiyor. Bu kadar kalın kablo kullanmak yani cebinize zarar. Yani şirket zarar eder. İş yeri zarar eder bu kadar gereksiz kablo kullanmaya. Yani kablo kesit hesaplaması var. Onu dahi bilmiyorlardır. Nereye ne kullanacaklar. O yüzden sürekli hata ve aracınız durduğu yerde yanıyor. Yani siz de ağlarsınız. Başka yapacağınız bir şey yok. Sigorta elinize 3 kuruş para sıkıştırır. Gönderir sizi. Yani çalışan sağlıklı bir araba niye yansın ki? Bu şekilde.